Selamlar EFC 25'te UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçlarında Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını oynayacağız. Şimdiden Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum bir Galatasaraylı olarak efendim. Ve Dinamo Zagreb evinde Fenerbahçe konuk edecek 24 Eylül akşam 10'da mücadele olacak 22.00'da diyelim. Bunun da bilgisini verelim ve ben de simülasyonunu gerçekleştirmek istedim. Tabii ben yönlendireceğim ama zorluk seviyesi bana göre zor olan bir seviye seçtim. Ona göre maçımı yapacağım. Maç tahmini yapmak istemiyorum. Aslında yapmayacağım videolarda ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Efendim diyelim ve hemen maçımıza doğru geçelim. Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçına doğru geçiyoruz. E, İç saham onlar mavi giyiyorsa o zaman Fenerbahçe ya bunu giyer ya da bunu, ama sarıları giyeceğini düşünüyorum. Ben de sarıları seçeceğim. Efendim dediğim gibi dünya klası zorluğunda, bana göre zor dünya klası zorluğunda oynayacağım. Takım yönetimine geldiğimde de şöyle gidip takıma bir bakacağım. Böyle mi çıkarlar bilmiyorum. Talisca'yı oynatıyor, Szymański'yi, sonra Tedesco Szymański genelde şeye koyuyor. Duran oyunda sakat olduğu için oyunu almayacağım efendim. Onun yerine Çağlar'ı mı alalım? Çağlar'ı oraya alalım. Edson Alvarez de sakat bildiğim kadarıyla. Ee, Ertuğrul Çetin, İrfan Can'ı şöyle değiştirelim. Böyle çıkalım o zaman. Bana kalsa Mert Müldür yerine oraya sağ beke Semedo'yu alayım. Daha mantıklı olur. Şöyle çıkalım. Szymański daha sonradan soktuğu için oraya Asensio'yu da alabiliriz bu arada. Asensio da oynuyormuş. Güzel bir kadrosu var bu arada. Böyle çıkacağını düşünüyorum. Hemen hemen aynıdır diye düşünüyorum. Kadroda bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. 4 defanslı oynuyor. Genelde Fenerbahçe bazen 3 defanslı falan oynuyor. Ama 4 defanslı çıkacağını düşünüyorum. Güzel de ayarladığımızı düşünerek maçımıza doğru geçiyorum efendim. Maçı dilim döndüğünce anlatacağım ve bakalım bizim mücadelemizde, düşüncemizde ne olacak efendim. Şurada sesi kısmak zorundayım. Arkadan Avrupa Ligi müziği çalıyor. Avrupa Ligi müziği çaldığı için de ben büyük ihtimalle telif yiyeceğim. Telif yememek için tabii ki de onu artık arkada müziksiz olarak duyuyorsunuz şu an için. Ve Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçına Fenerbahçe temsilcimiz başlıyor. Başarılar Fenerbahçe diyerek mücadeleye başladık efendim. Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu. Kerem döndü. Talisca. Talisca tekrardan Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem. Kerem. Kerem Talisca'ya döndü. Anderson, Talisca. Fred var. Yanında Fred'e döndü. Fred. İsmail Yüksek. Bizim takımlar da böyle oynuyorlar ya bir nevi. Onlara da benzer şekilde oynamaya çalışıyorum. Archie Brown. Kerem Aktürkoğlu. Kerem pası geçmedi ama topu hala kendisinde. Kerem. Talisca. Pası Talisca'ya döndü. Talisca. Talisca. Talisca bekledi. Talisca içeriye çıkarttı. Yusuf En-Nesyri. 1-0 öne geçiyoruz ilk hatamızda. Yusuf En-Nesyri böyle yapıyor. Yusuf En-Nesyri, umarım doğru yapmışımdır. Böyle mi yapıyor? Yusuf En-Nesyri'nin erken bulduğu golle açılış yaptık deplasmanda. Dinamo Zagreb karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Dinamo Zagreb'de kendi liglerinde şu an lidermiş bu arada. Birinci sıradalarmış. Onu da bir info olarak geçeyim efendim. Evet, güzel başladık mücadeleye. Topu kaptırmadan hemen ilk golü bulduk. Talisca güzel bıraktı içeriye ve ardından da golü bulduk. En-Nesyri ile En-Nesyri güzel vurdu bu arada. Şimdi yok ha, ismi nasıl okunuyor bilmiyorum. Onlar geldi. Rock döndü. Rock hızlandı. Rock baktı içeri. Rock eyvah, tehlike. Rock 2. Rock. İlkinde Ederson, sonrasında bir daha Rock'un önde kaldığı Rock bir daha vurdu ama dışarıda out. Skriniar. Sen Semedo. Fred. İsmail Yüksek. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. 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 Archie Brown. Kaçtı, Archie Brown'a döndü. Archie Brown. Archie Brown kaldırdı içeri doğru. Yusuf En-Nesyri olmadı. Derken top bizde kaldı. Fred. Asensio'yu görüyor. Marco Asensio. Marco Asensio bekledi. Asensio açtı ortayı. Kerem'i açtı. Ardından da Cordoba.
Şimdi Dinamo Zagreb çıkacak. Sağ kanattan Cordoba bayağı bir sprint attı. Hızlandı. Ademi'ye döndü. Misic. Lubicic. Catherine döndü. Ristovski. Lulivic. Cordoba yine bastı. Hızlandı Cordoba. Cordoba Archie Brown geçirmedi. Tekrardan mücadele. Cordoba'nın önünde Cordoba verdi. Pasta Lulivic de içeri ortaya açamadı. Orada müdahalemiz yerinde. Bunlar isimlerin okunuşları da bir tuhaf. O yüzden zor da. Bir yandan oynayıp bir yandan anlatmak isimlere. Archie Brown'la hızlı çıkıyoruz. Şimdi sol kanattan Archie Brown bastı sprinte. Archie Brown gidiyor. Archie Brown verdi içeriye doğru. Yusuf En-Nesyri'den önce defansın müdahaleleri yaptı. Orada biraz hızlı davrandık herhalde. Archie Brown'la biraz daha içeri girip kat edip pas verseydik daha mantıklı olabilirdi. Hoça. Nasıl okunuyor acaba? Hoça döndü Rock'a. Rock bir kez daha kaleyi yoklayacak. Rock vuruyor. Maalesef golü ağlarımızda görüyoruz. Dinamo Zagreb Rock'la gelip duruyorlardı zaten. Bir öncesinde Rock bir kez daha sahneye çıktı ve topu ağlara gönderdi. Tekrar seyrediyoruz Rock'un. Kendi bakış açısından seyrettik. Maçta denge var ama daha iyi oynayan taraf biziz. Bence golü bulacağımızı düşünüyorum. Moral bozmamak lazım. Cordoba gayet de iyi bir kadromuz var. Dinamo Zagreb'e göre deneyimli bir kadromuz var. Ristovski, Lulivic. Döndü şimdi Cordoba'ya doğru. Cordoba Lubic'e. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Aldı gidiyor Kerem. Kerem bekledi. Kerem Talisca'ya doğru. Anderson Talisca. Girdi içeri Talisca. Kendi vuracak. Talisca vurdu. Kalecinin üstüne vurmayaydın iyiydi. Tavana vuraydı. Öyle düşündüm ama. Kaleci de açıyı kapatmış olabilir. İsmail Yüksek. Kerem. Archie Brown. İsmail Yüksek. Bekledi İsmail. Geri döndü. Fred var. Fred Kerem'i düşündü. Geçmedi. Ristovski girdi araya ve bu pasın önledi. Ristovski topu da aldığı gibi o pasla çıktı. Archie Brown geliyor. Bu arada hakem avantajı bıraktı Ristovski'ye. Faul yaptı dedi Archie Brown. Şimdi yine tekrar Archie Brown başarılı. Archie Brown. Şimdi Cordoba. Lulivic. Çok basit top kayıpları yapmaya başladık şu dakikalarda. Adamlar bayağı bir geldi geçti. Bir vuruş Ederson başarılı. Şimdi bir orta daha Rock derken artı bir gelmiş bu arada mücadelenin sonuna. İlk yarı sonuna ilk yarıda karşılıklı goller var. İkinci yarıya ev sahibi Dinamo Zagreb başladı. Golü bulacağımızı düşünüyorum. Biraz bizim oyuncular şey oynamalı. Semedo. Fred Talisca'ya döndü. Talisca marka Asensio döndü. Yusuf En-Nesyri vuruyor. Kaleci uzandı ve izin vermedi. Asensio baktı içeri ortaya açtı. Skriniar vuruş. Dönen top İsmail Yüksek. Bu arada müdahale. Sonrasında Fred Archie Brown'a doğru döndü. Archie Brown. Kerem. Açtı içeri ortaya. Yusuf En-Nesyri. Bunlar ikinci golün sinyalleri, öne geçmenin sinyalleri diyorum. 74'de bu arada 25 topa sahip olmanın gayet öndeyiz. Baskın olan biziz zaten. Gol de bulmamız lazım. Aslında gol yemeseydik çok iyiydi. Çok tuhaf bir gol yedik. Ristovski. Lulivic döndü Ristovski'ye doğru. Bu arada girdi araya. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem baktı içeri yine orta. En-Nesyri. En iyi yaptığı şey yaptı. Kafa vuruşuyla En-Nesyri bir kez daha öne geçiriyor Fenerbahçe'yi. Yusuf En-Nesyri. Tedesco Hoca alkışlıyor En-Nesyri'yi. İşte burada çok iyi yükseldi gerçekten de. Yusuf En-Nesyri'nin en iyi yaptığı şey kafa golleri. En-Nesyri çıktı, bir kez daha öne geçtik. Dakikalar 59. Haydi bir gol daha atıp rahatlayalım. Ristovski. Cordoba. Şimdi Ristovski'ye döndü. Ristovski bekledi.
Keterin var. Keterin Ristovski'ye dönüyor. Ristovski. Cordoba. Cordoba Ljubic'e döndü. Ljubic. Fred bastı aldı aslında ama sonrasında alamadı. Archie Brown kazandı topu. Döndü Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu. Biraz frene bastı Kerem. Osaroğlu'ya döndü. Skriniar döndü Fred. Fred yapma Fred. Rock. Rock şimdi Ljubic. Msic. Ljubic. Ljubic. Bekledi Ljubic. Orta sahada paslaşıyor. Dinamo Zagreb çıkmak istiyor ileriye doğru. O alanı vermeyelim işte Rock'a. Rock gerçekten de tehlikeli bir Rock. Cordoba. İyi ki top sekti o tarafa doğru. Cordoba yoksa gelişine vurup golü atabilecekti. Ederson boştaydı. Rock. Pas. Şimdi bir şut. Ederson bir kez daha başarılı. Niye böyle paslar şeyler yapıyoruz? Paslaşmalara izin veriyoruz bilmiyorum. Gerçekten de çok ilginç. Bir kafa. Şimdi Asensio. Asensio da çıkamadık yine. Yine çıkamadık. Ben Nasser. Bir vuruş daha. Rock oyundan alınmış bu arada. Sıkıntı yarattı Rock. Senna Kermen'e çıktı. 2 oyuncu eşlik yaptı bu arada. Şimdi bir şut daha. Aman Allah'ım neler oluyor neler uzaklaştıralım artık şu topu bir türlü uzaklaştıramıyoruz. Bir şut daha Ederson. Arda arda kalemize şutlar gördük. Gerçekten de çok ilginç. Archie Brown'la hızlandık şimdi. Archie Brown. Brown. Çok güzel götürüyor Brown. Top teker teker geçti Brown. Brown bekledi. Brown yapma be Brown. O kadar geldikten sonra Brown Asensio'da giremedi. Gabriel. Oça gidiyor Oça. Oça. Adamın şeyini söyleyeyim derken ses tonum değişti. Bu arada yine ne yapıyorsunuz çocuklar? Kendinize gelin. Talisca. Arka Asensio çok klas. Asensio En-Nesyri'ye geçmeyecek. Kısa kaldı kısa. Dakikalar 84. Haydi bu deplasmandan 3 puanla başlayalım Avrupa Ligi'ne. Avrupa serüvenine. Haydi çocuklar. Pierre Gabriel. Hoca. Živić. Ristovski. Şimdi almak istiyoruz ama bir türlü de alamıyoruz. Böyle bir durum mevcut. Dakikalar 90. Hiçbir oyun değişikliği yapmadım. Gerek duymadım oyun değişikliğine bu arada. Çünkü gayet iyi bir takım var. Tabii ki de gerçek hayatta tabii ki de değişir oyuncular ama şimdi Kulonovic yapma ya. Son dakikada yenmez ya. Son dakikada yenmez arkadaş. Çok iyi oynuyoruz mücadelede. O adamlar habire o kanattan gele bir Rock. Ardından da bu golü yedik. Saçmalığa bak. Gerçekten de yediğimiz gol de aşırı bir saçma. Çok yavaş gitti Ederson. Çok iyi topları çıkarttın ama bu toptan nasıl kaldım bilmiyorum. Nasıl bir boşluk verdiniz onu da anlamıyorum. Boşluğa bakın ya. Osterwolde gidiyor. Dinamo Zagreb 3 puana yakın olduğumuzda Klonovic'le 1 puana mecbur bırakıyor. Gerçekten de inanılmaz bir şok Fenerbahçe için. Ama gerçek maçta Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur diyorum. Yarınki yani şu an çektiğim için videoyu yarın maç oynanacak. Yarın Galatasaray yarın Fenerbahçe'ye başarı diliyorum efendim ve burada videomuzun sonuna geliyoruz. Farklı videolarla yine karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.